Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle korsaj altından pileli etek çalışacağız arkadaşlar. Çalışacağımız eteğin bedeni 38 beden. Kalça 72 bel 72 santim, kalça 96 santim ölçülerinde bir etek çalışacağız. Evet, öncelikle korsajımızı çıkartmak için bir kağıt ve bir kalem gerekiyor arkadaşlar. Belimiz 72 santim. 72 bölü 4 yapıyorum. 18 santim belimiz. Şimdi şuradan 18 santimi işaretliyorum. Korsajımızın boyu da 20 santim falan olacak. Şöyle 27 santim boyunda bir kağıda çiziyorum. Kalçamız 96 bölü 4 24 santim arkadaşlar. Şuradan 24 santimi işaretliyorum. Ve 24 santimi yukarı doğru çizeceğim arkadaşlar. Bakın. Geoder cetvelimle 24 santimi uzatıyorum. Şurayı da bel hattımız olarak uzatalım. Şimdi belimiz 18 santim. Kalça düşüklüğümüz 21 santim. 21 santim kullanıyoruz. Şuradan 21'i çiziyorum. Belimizde bir eğim olacak arkadaşlar. O yüzden şuradan 2 santim düşüyorum. 2 santim düştüğümüz yeri şu şekilde, bakın, bel eğimini veriyoruz. Şurayı, ön ve arka ortası fark etmiyor arkadaşlar. Ön ve arka korsaj birlikte çalışıyoruz. Buradan bir miktar düz çizdikten sonra şu şekilde belimizin oyuntusunu veriyoruz. Bu bel oyuntusundan sonra da 21 santim işaretleyerek korsajımızın yan hattını çizeceğiz. Şimdi burası yanımızı şu şekilde çiziyoruz. Ve korsajımı kağıt makasıyla kesiyorum. Evet arkadaşlar, ön ve arka korsajımız hazır. Burası kumaş katı olacak. Şimdi bu parçadan 4 adet çalışacağız arkadaşlar. Ben korsajımı temiz çalışacağım. Kumaşımı şu şekilde katlıyorum. Kumaşımızı ziyan etmeyelim. Korsajımızı verecek şekilde. Kumaşın burasına bir defo var. O defoyu çıkartmak için şöyle bakıyorum. Yeterli kumaşı katlıyorum. Kumaş katını bu şekilde iğneleyerek 4 adet kesiyorum arkadaşlar. Bakın böyle.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi korsajlarımı 2 kat 4 tane yerleştirdim ve çizdim. Birer santim dikiş payı vererek korsajlarımı kesiyorum. Birer santim dikiş payıyla korsajlarımızı kesiyoruz. Gördüğünüz gibi korsajlarımızı kestik arkadaşlar. Korsajlarım hazır. Ben alt etek için benim kumaşımın eni 150 santim. 2 parça kestim arkadaşlar. 150. Eteğinizin boyunu istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Korsajımızın boyu 20 santim olacak. Ben 45 santimde pile, yani eteğimin alt parçasını kestim. Sonuçta 60-62 santim bir etek elde edeceğiz. Şimdi kumaşımızın tersine çarpı işareti koyuyoruz. Terslerine. Tersin düzünü ayırmak için. Ben bunları kestim, hazırladım. Terslerine işaretlerimi koydum. Şimdi 150 santimden 2 parça kestiğim için arkadaşlar şu kenarı buradan dikeceğim. Birleştireceğim kumaşımı. Overlock'unu çekip burayı ütüleyip geleceğim arkadaşlar. Sonra pilelerini ayarlayacağız. 150 santimden 2 parça kestiğim kumaşımı birleştirdim. Overlock'la temizledim, ütüledim. Pile yapmak için kumaşımız hazır arkadaşlar. Şimdi korsajlarımın iğnelerini açıyorum. Korsajlarımı, buraları ters yüz arkadaşlar. Düz yüzleri içeride. Yan dikişin tek yanını, belini kapatıyorum arkadaşlar. Tek yanımız fermuar için açık kalacak. Şekilde kapatıyoruz. Şimdi ben bu korsajlarımı dikip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, korsajlarımı önce bellerinden birleştirdim, ikisini de ayrı ayrı. Sonra tek yanlarını birbirine bu şekilde diktim. Dikişleri bu yana yatırdım. Bel dikişlerini aynı yöne yatırdım. Çünkü bu yatırdığım yöne şu şekilde şuradan bir çima dikişi dikeceğim arkadaşlar. Eteğimizin beli dönmesin diye şuradan çima dikişi atacağız. Şöyle. Korsajımızın tek yanı fermuar için açık kalacak şu şekilde. Evet. Şimdi korsajımız hazır. Alt eteğimizin pilesini işaretleyeceğiz arkadaşlar. Kumaşımız hazır. Kumaşımızı birleştirmiştik. Etek ucuna gelecek yeri de temizledim. Overlock'unu çektim. Şimdi bu şekilde başlayacağız arkadaşlar. Burada yan dikiş olacağı için öncelikle şuradan 2 santim yan dikiş için bırakıyorum. Ve 2 santimden sonra 5'er santimlik pileler yapacağız arkadaşlar. Bakın ben bunu boydan boya 5'er santim olarak böyle işaretleyeceğim. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 komple işaretleyeceğim. Alttan ve üstten bakın 5'er santim işaretlemeye devam ediyorum. Hem etek ucundan hem belimizden
5'er santim komple boydan boya işaretleyeceğim. Ve şu şekilde cetvelimle çizeceğim. Çünkü pilelerim eşit ve düzgün olsun istiyorum. Bu şekilde işaretleyip çizebilirsiniz. Evet arkadaşlar, pilelerimizi boydan boya çizdik, hazırladık. Şimdi burası 2 santim dikiş payı. Burası ilk 5'imiz. Bunu es geçiyorum. Daha sonraki 5'ten alıyorum. Diğer 5'in üzerine kapatarak iğneliyorum. Gördüğünüz gibi. Alttan da aynı şekilde iğneyi tutturuyorum. Bir tane de ortadan tutturuyorum. Şimdi bir sonraki 5'i tutuyorum. Diğer 5'in üzerinden es geçerek buraya iğneliyorum. Bu şekilde çizdiğimiz bütün 5 santimlik pilelerimizi iğneleyeceğiz. Bu şekilde iğneleyeceğiz arkadaşlar. Buradan tutuyorum. Şu şekilde buraya iğneliyorum. Ben şimdi hepsini iğneleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, pilelerimizi hazırladık. Burası da yan dikişimiz pilemizin. Korsajımızı da hazırladık. Şimdi eteğimin düz yüzüyle korsajımın düz yüzünü şu şekilde iğneliyoruz. Bakın, ortaya getirerek şu şekilde iğneleyeceğiz ve buradan dikeceğiz arkadaşlar. Ben iğneliyorum. Videomuz uzun sürmesin diye ben tekrar burayı iğneliyorum ve dikeceğim. Evet arkadaşlar, eteğimizin korsajıyla alt eteğimizi birleştirdik. Gördüğünüz gibi şu şekilde pilelerimiz. Şimdi şuraya bir çima dikişi atacağım korsajımın üzerine. Ve eteğimin yanına bir gizli fermuar dikeceğim. Yanını kapatacağım. Eteğimi bitmiş haliyle sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pileli eteğimiz bitti. Gördüğünüz gibi bakın pilelerin duruşu. Çok şık oldu arkadaşlar. Siz de bu şekilde pileli eteğinizi dikebilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.